Isaac Newton, yer çekimini bulan adam, hareket yasalarını yazan adam ama borsada servetini kaybetti. Evet, yanlış duymadınız. Tarihin en zeki insanlarından bir tanesi ama finans piyasalarında yanıldı. Bu videoda şunu anlatacağız. Isaac Newton nasıl zengin oldu, borsaya neden girdi, nerede hata yaptı ve bizim bugün hala aynı hatayı neden yaptığımızı. Bu bir tarih videosu değil. Bu video senin yatırımcı psikolojinle ilgili. Isaac Newton kimdi? 1643 yılında doğdu. Fizik, matematik, astronomi alanlarında tek başına çağ atlatan bir beyin aslında. Yer çekimini, diferansiyel hesabı, optiği, hareket yasalarını buldu. Bugün kullandığımız modern bilimin tepeni. Ama kimse şunu anlatmaz. Newton aynı zamanda çok zengin bir devlet görevlisiydi. Peki Newton nasıl zengin oldu? Newton İngiltere Kraliyet Darphanesi'nin başına geçti. Görevi neydi? Sahte para basımını engellemek, para sistemini düzeltmek, altın gümüş dengesini kurmak. Maaşı yüksekti, gücü vardı, paranın nasıl çalıştığını biliyordu. Yani bu adam finans cahili değildi. Ekonomiden bir haber değildi. Tam tersine paranın mutfağındaydı. 1700'lerin başında İngiltere büyük savaşlardan çıkmıştı. Devletin kasası boştu. Hazine borç içindeydi. Faizler yükseliyor, ekonomi sıkışıyordu. Yani hükümetin tek bir derdi vardı. Borçtan kurtulmak. İşte tam da bu ortamda sahneye yeni bir şirket çıktı. South Sea Company. Bu şirket devlete çok akıllıca görünen bir teklif sundu. Devletin borçlarını biz devralalım, karşılığında bize ticaret ayrıcalığı verin. Kağıt üzerinde mükemmel bir plandı. Devlet rahatlıyor, şirket büyüyor, herkes mutlu. Yani tam bir win-win ortamı vardı. Peki şirket ne vaat ediyordu? Güney Amerika ile ticaret, altın ve gümüş madenleri, köle ticaretinden devasa gelirler, İngiltere'yi zengin edebilecek bir gelecek haritası. Deniz yolları anlatıldı, yeni bir zenginlik çağı satıldı. Ama kimsenin yüksek sesle konuşamadığı gerçekler vardı. İngiltere'nin Güney Amerika'da resmi ticaret izni yoktu. Bölge İspanya'nın kontrolündeydi. Savaşlar ve ambargolar ticareti neredeyse imkansız kılıyordu. Şirketin gerçek, sürdürülebilir bir geliri yoktu. Yani ortada üretim yoktu, satış yoktu, nakit akışı yoktu. Ama bir şey vardı, büyük bir hikaye. Parlak bir gelecek vaadi, bu fırsat bir daha gelmez duygusu. South Sea Company aslında şirketten çok şuydu, geleceğe satılan bir hayal. Kimse bugüne bakmıyordu, kimse bilançoyu sormuyordu. Herkes yarını satın alıyordu. Ve balonlar her zaman böyle başlar. Gerçekle değil beklentiyle, kazançla değil umutla, akılla değil sürü psikolojisiyle. İşte South Sea balonu böyle şişti. Ama hikaye ne kadar güzelse sonu da o kadar yıkıcı olacaktı. Herkes konuşuyordu, gazeteler yazıyordu, politikacılar yatırım yapıyordu. Hisseler 100 sterlin, 300 sterlin, 600 sterlin, 1000 sterlin diye gidiyordu. Ve o noktada Newton devreye girdi. Newton ilk etapta erken girdi, karını aldı çıktı. Yaklaşık 20 bin sterlin kazandı. Bugünün parasıyla milyonlarca dolara tekabül ediyor. Ve dedi ki bu iş tehlikeli. Ama sonra hisse yükselmeye devam etti. Bu sefer grafiklerden daha tehlikeli bir şey vardı, insanlar. Newton'un arkadaşları zengin oluyordu, saray çevresi bu hisseden konuşuyordu. Hizmetçileri bile yatırım yapmıştı. Sokaktaki adam bile South Sea diyordu. Newton nereye dönse aynı cümleyi duyuyordu, daha da yükselecek. İşte bu noktada Newton'un kafasında bir çatlak oluştu. Çünkü o daha önce çıkmıştı. Kârını almıştı, mantıklı davranmıştı ama piyasa yükselmeye devam ediyordu ve insan zihninin en tehlikeli sorusu geldi. Ya herkes kazanıyorsa ben mi yanılıyorum? Bu soru yatırımcının mezar taşıdır. Burada artık analiz yoktur. Artık bir matematik yoktur. Burada artık Newton yoktur. Çünkü burada sadece şunlar da vardır. FOMO yani fırsatı kaçırma korkusu. Sosyal baskı, herkes kazanırken dışarıda kalma korkusu. Ego, ben daha iyisini bilirim yanılgısı. Newton evrendeki kaosu açıklamıştı ama kendi içindeki kaosu yönetemedi. Ve tarihin ironisi burada başlıyor. Balonu erken fark eden adam, en tepeden korkan adam, en doğru karar veren adam geri döndü. Newton tekrar South Sea hissesini almaya başladı. Ama bu sefer artık erken değildi. Bu sefer mantıklı değil, sürü psikolojisiyle davrandı. Ve piyasa tam da bunu bekliyordu. Balon patladı, hisseler çöktü. Panik başladı. Herkes satıyordu. Peki Newton ne yaptı? Tepeden aldığını dipten sattı. Ve tarihe geçen o cümleyi kurdu. Gök cisimlerin hareketlerini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını asla. Aslında kendinden yüzyıllar sonra gelecek olan Warren Buffett'ın da bir sözünü bizlere hatırlatıyor bu olay. İşte bir hisse hakkında sokaktaki ayakkabı satıcısı bile konuşmaya başladıysa o hisseden uzak duracaksın tarzı bir şey. Şu an tam aklıma gelmedi. Ama bu minvalde bir sözdü. Yani aslında bu psikoloji hiçbir şekilde değişmemiş. Bunu görüyoruz burada. Aradan işte bir 250-300 yıl geçmiş ama mantık yine aynı mantık. Halkın diline dolanmaya başladığı zaman artık satman gerektiği dönemmiş. Newton burada bu olayı çözememiş ve sattığı şeyi, kar ederek çıktığı hisseyi tepeden almış ve dipten satmak zorunda kalmış. Bu hikaye bize şunu söylüyor. Zeki olmak yetmez. Koskoca Newton'da yetmemiş yani. Zekasını hiçbirimiz sorgulayamayız. Ama yetmemiş. Burada bir psikolojiye yenilmiş. Bilgi yetmez. Paranın başındaki adam aldanmış. Yani altın gümüş dengesini yapıyormuş. Sahte paraya karşı çalışıyormuş vesaire. Paranın başında bir adammış zaten.
Ona rağmen aldanmış. Deneyim bile yetmiyor. Gerekli olanlar ne burada? Psikoloji, sabır ve disiplin. Piyasa egoyu affetmez. Bugün Newton kim? Kriptoda FOMO yapanlar. Tepeden alanlar, bu sefer farklı diyenler. Yani belki de sensin. Piyasa aklı test eder. Sabrılıyı ödüllendirir, acele edeni de siler. Unutma, Newton bile yenildiyse piyasa herkesi yenebilir. Eğer bu hikaye sana bir yerden dokunduysa abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.